Herkes sevgilimle soru cevap videosu yapıyor ama biz nişanlımla soru cevap. Tamam mı? Bu da böyle bir şey. Evet arkadaşlar, Instagram'dan bir soru cevap açtım. Yanımda benim canım İrem var. Ve sizlere sorularını bu videoda cevaplayacağız. Buraya biz çok hazırladı. Ben bu soruları incelemedim. Direkt körü körüne yaptım. İrem'i de buraya çağırdım. Aşkım, bu sorulardan önce bana sormak istediğin, bu videodan sonra hayatta bu nişan buradan buraya geçer yani. O zaman şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim buraya geleceğimden haberim yoktu. Dün öğrendim. Ne yazık ki. Dedim ki bana ne soracaksınız? Bilmiyorum dedi. Ben de bakmadım dedi. Ben zannediyorum ki insanlar videoda önce sorulara bakıyor, ona cevap hazırlayıp ona göre video çekiyorlar. Meğersem öyle değilmiş. Biz hiçbirine bakmadık. Bakalım ne sormuşlar yani. Az önce de geldiğinde de sordum. Cevap alamadım. Tahminlerin var mı? Nasıl tanıştınız? Nasıl? Başka soru yok mu? Burada 20 tane nasıl tanıştınız mı var? Ya bir o vardır. Ya 20 tane nasıl tanıştınız? Nişan nasıl geçti olabilir. Güzel. Belki. Ne bileyim ne iş yapıyorsunuz vardır. Kaç yaşındasın vardır. Bakalım tahminleri doğru çıkacak mı Bakalım bilmiyorum. orijinal bir soru çıkacak mı diye çok merak ediyorum. Aşkım başla, buyurun. Ben mi başlayayım? Başla. Dur karışık oluyorum. Ne bu şey, Milli Piyango mu? Ha, dur bak. Terledim bak. Daha tanışmadan önce kurduğunuz ortak bir hayaliniz var mı? Tanışmadan önce kurduğumuz ortak hayalimiz nasıl olabilir? İşte çakışmış hayallerimiz İrem, aşkım yani. Ne çakışmış olabilir? Mesela ben dünya seyahati yapmak istiyorumdur. Sen dünya seyahati yapmak istiyorsundur. Aa, sen de mi dünya seyahati yapmak istiyorsun? Aa, sen ne kadar ortak. Sen arada bana yapıyorsun ya. Şimdi İrem'e bir şey söylüyorum. Aha, ne kadar ortak yönümüz var ama yüzükten sonra bunlar çok azaldı. Hadi bir oradan daha 2-3 gün oldu yüzük takalı. Olsun. Yo, var mıydı bir kere? Ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Belki yurt dışına gitmek olabilir, beraber dalış yapmak. Ama ben zaten dalış yapıyorum, o yapmıyor da. Aşkım, Düşünüyorum. beni hiç sevmiyor gibi konuşuyorsun ya. Hayır ama bilmediğim sorular geliyor. Ben her yere, bütün mülakatlarıma bile çalışıp gelirim. Evet İrem'in şimdi iş görüşmelerinde bu soruyu... Şimdi iş görüşmesine gidiyorsun. Ben mesela iş görüşmesine çokça gittim. Ben gidiyordum yani. Alıyordum elime kağıdı. Neresi, tamam, kim var falan. 2 saniye bakıyordum, sonra gidiyordum. İrem 5 sayfa not çıkarmış. Ben not çıkarıyorum. Şirketin cari açığı var mı? Yöneticisi kim? Ne sıkıntıları var? Her taraftan incelemiş, araştırma, şirket duayeni olarak gidiyordu. Ve şu an hiçbir şey bilmeden geldim. O kadar kötü hissediyorum ki kendimi, neyse. Hangi şirkete ama kendimle girdi? alakalı soru. Hiç araştırmadığı şirkete girdi, o da ayrı. Bilmiyorum bir kere. Sen bunu cevapla bakayım. Daha tanışmadan önce kurduğunuz ortak bir hayaliniz var mı? Kalabalık aile kurmak. Evet, bu benim vardı. Doğru söylüyor. Hatırladım. Ben her zaman böyle kalabalık bir ailede beraber olmak istedim. Çok ortasına düştüm. Evet, 7 tane, 3 tane görümcesi Bir var. anda bir sürü kardeşim oldu. 3 tane ne deniyor erkek kardeşlerime? Onların sıfatı yok mu? O da kardeşim olsun. Hepsi kardeşim. 3 görümce, 3 erkek kardeş. 3 erkek görümce. Kaç senedir berabersiniz? Dedere. 3 Hiç oldu mu? oldu. 2019. 2019 yazı. Evet. 2 3 2019 yazı. Arkadaşlar. Ondan önce de tanışıyorduk. Hiç sevmezdim onu. anlat. Hayır. Anlat. Hayır Anlat. anlatayım. Ama soruların içerisinde vardır yani. Oradan çekeyim öyle anlatayım. Tamam, hadi. Çıkmazsa anlatırız. Tamam. Anlattın ya. Hiç sevmiyordum. Bir tane yırtılmış. Evet, İrem ile ilgili merak edilen sorular. Mesleği nedir? Özel bir bankada çalışıyorum. Genel merkezinde. Ne mezunu demiş? İşletme mezunuyum. Kocaeli Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Sofya'da demiş ki nereli? Bu biraz karışık aslında. İstanbul Üsküdar doğumluyum ben. Ama dedelerim Bulgaristan'dan göçmüş. Sene 2002'den beri de İzmit'te yaşıyoruz biz. Yani yarı İzmitli olmuş durumdayım. Birbirinizi telefona nasıl kaydettiniz? Çok resmiyiz biz. Bende Mikele Şedolin diye kayıtlı, onda da İrem Doğan diye Direkt kayıtlı. İrem Doğan diye kayıtlı. Çünkü babam bile Sayın Babam diye kayıtlıdır bende. Ha, sen beni bir ara öküz diye kaydettin ama onu da söyle. Hayır. Mikele aradığı zaman bir tane hayvan çıkıyor bende arkamda. Bak yine açmıyor telefon. Neyse bunu da bir tane Öküz müzeye değil ki bu. gitmiştik. Öküz değil, bir hayvan gibi bir şey ama anlamadım ne olduğunu ben de. Bir müzeye gitmiştik, orada görmüştük. Çok hoşuma gitti benim de. İnsanlar romantik bir şey bekliyordu. Biz burada 40 yıldır evli çift gibi birbirimize gömüyoruz. Burçlarınız ve yükselenlerinizle uyumunuza baksam süper olur. Bakabilir tabii ki. Ben aslanım. Yükselimde terazi. Ben koçum. Yükselenimi bilmiyorum. Yükselsem ben yine koç olurum. Ne oldu da evleneceğim insan bu dediniz? Arkadaşlar yüzüğü takanı ona soralım. Bir dakika. Evet. Ben de evet dedim. Aşkım sen çok ağır geldin, anlatabiliyor muyum? Hani orada bir sürü seyirci vardı. Sen işini riske atmadın.
Dedin ki Anlatıyorum o zaman. Kenan İzmit'te. abi de var arada dedi. İrem bana dedi ki İzmit'te oturuyoruz böyle güzel alışveriş yapmışız falan. Akşam artık ben trene bineceğim döneceğim. Otobüse mi bineceğim trene mi bineceğim? Otobüse bineceğim döneceğim. Ben üzüleceksen benden ayrıl dedi. Evet böyle çok güzel bir gün geçirmişiz. Çıkışta arkada arabada müzikler açıyormuş ben farkında değilim. Ama Sezen Aksu'dan şey açıyorum buna. Biz ayrı dünyaların insanıyız. Neler açıyor? Ben üzüleceksem dedi benden ayrıl dedi. Ama çok şey anlattın, soft anlattın. Böyle de olmadı. Biz çok güzel bir gün geçirdik. İşte ben bunu Yuvacık Barajı'nın oraya çıkardım falan. Beraber güzelce gezdik, outlet'e gittik, alışveriş yaptık vesaire. Ondan sonra tabii ben de o sırada şarkılarla gönderme yapıyorum bunu arabada. Mikel öyle bir yüzüme bakıyor ama anlamakla anlamamak arasında. Ben de kendime şey dedim. Biz zaten Mikele ile ilk şey yaptığımızda, ilişkimiz başladığımızda ikinci ayda Kadıköy'de 11 diye bir mekan var. Orada oturuyoruz. Bana döndü dedi ki İrem biz seninle evlenemeyiz. Ben dedim ki kim evlenmek istiyor ya dedim. Benim dedim daha işim gücüm yok. O zaman da başka bir FMCG sektöründe part-time olarak çalışıyordum. Neyse ondan sonra full-time iş bulunca Mikele'ye söyleyeceğim yani kafama takmışım. Biz giderek birbirimizi sevdik, aşık olduk. Hakikaten öyle oldu. İlk görüşte aşk değil miydi? Bence değildi zaten seni sevmiyordum. Sana sinir oluyordum ben. Yalan mı Mikele? Değil. Beni çok sinir ediyordu çünkü o kısmı da anlatacağım da. Çünkü biz her sene bir daha tanışıyorduk Mikele ile. Böyle kendisini çok şey yaparmış gibiydi yani böyle. Merve var benim yakın arkadaşım. İşte bu dedim benden hoşlanıyor herhalde anlamadım ben. Salak mısın sen dedim. Nasıl anlamazsın diye. O beni ettirmişti yani. Neyse dur başka yere geçtik onu. Tam otobüse bindireceğim onu. Dedim ki Mikele dedim bu ilişkinin sonunda benim üzüleceğimi düşünüyorsan dedim. Benden ayrıl dedim. Ama öyle ağlıyorum çok kötüyüm. Neyse ondan sonra bunu dedi gider ayak mı söylüyorsun dedi. Dedim ki, Otobüse bineceğim daha üstüne konuşmamız gereken mevzu son şey yani. haklı tabii ama ne yapayım günümüz kötü olmasın istedim yani. Sonra da bir tane muavin abi vardı. Bu tek başına bindi. Muavin abi bunu dedi ki yenge dedi bunu dedi tek başına bindirmek istediğine emin misin dedi. Tek başına yollama bunu dedi. Kaparlar dedi. Böyle Herhalde mi? çok beğenmiş. Bizim Ama oğlanı. ben outlet'e gitmişim elimde poşetler yani üstünden karizmalar, alışveriş falan şıkır şıkır gitmişim. Bana öyle diyor. Canım İzmit'imde böyle bir adam dolanıyor yani adam ilgi çekiyor haliyle. Neyse. Neyse ayrılamadım. Baktım ayrılamıyorum. Dedim bari şey yapayım. Bari evleneyim. Ay ben triplere girdim. Aa. Dedim benden ayrılacak herhalde. Kedili fotoğraflar falan paylaşıyorum. Bundan sonra Kedili- kedili bir kadın olarak hayatıma devam edeceğimi zannediyordum. Neyse ondan sonra İstanbul'a geldim işte valizimi falan topladım. Bu söylediğim yeni işimde başlayacaktım o zaman. İşte bir yerde oturduk yemek yiyecektik. Ben benden ayrılacağını zannediyorum. Çok fena üzgünüm yani böyle. Neyse oturduk dedi ki İrem dedi ben dedi senden ayrılamam dedi. Öyle mi Ben... dedin? Ha. Konu buralara geldi. Ah. Nereden nereye işte hayat belli olmuyor arkadaşlar. Bende miyiz sende miyiz? Sen, Tamam kardeşim. ben çektim sende sıra. Ne çok anlattın ya dır konuştun. Ben çok konuşuyorum. Benim videomda konuş. Bana- En sevdiği İtalyan yemek ne? Pizza. Ben pizzayı çok seviyorum. Bu arada biz İrem'le hani dışarıda yediğimiz zaman da hani pizza yedik, makarna yedik. Genelde böyle İtalyan restoranlarına da çok gittik. Çok hoşumuza gidiyor. Evet. Severim. Benimkini söylemiyorum. Mike'ye de çok güzel pizza yapıyor bu arada. Aa yaptım onu da anlat. Onu da anlat. Arkadaşlar bana sevgililer gününde işte böyle pizza hamurunu hazırladı, işte ne bileyim üstüne konacakları hazırladı vesaire. Ama nasıl yapıyorum onu da İçeri anlat. gittim bir geldim, kalpten yapmış. İnanabiliyor musunuz? Hamuru kalp yaptım. Tamam mı? Ama İrem artık diyor ki yeter artık kapat şu videoyu. Çünkü önüme pizza tarifi videosu açtım. Yetişemiyorum da kadının hızına. Anlatıyor hızlı orada. Ya, tam 2 saat boyunca aynı kadını çevirdi. Dur dedim ki kadının sesini duymaya bıktım artık kapat şu videoyu. Kafam karışıyor. Anlamıyorum yani. Ama yaptım. Güzel de oldu. Yaptı çok da güzel oldu. Yani Çok hamuru beğendim. fazla yapmışım. Difrizatlar sonra bir de kendileri de yaptılar. Evet çok lezzetliydi. Hatta mum yaktık arkada. Vantilatör de açık. İrem arkasını döndü. Dedi ki bana Mikele ev yanıyor. Peçeteler mumlara şey yapmış sevgililer gününde az kalsın evi yakıyorduk. Evi yakıyorduk. En çok hangi yönünüzü seviyorsunuz? Fedakar ve cefakar olmasını efendim. Kendisi O ne? böyle... Ne? Fedakar ne? Sen Anlat biraz ya bir şey olayım ya böyle bir... arkadaşlar çok da şımarsın istemiyorum. Bu sorular biraz şımarmaya yönelik.
Şimdi burada överim. Sonra bir de nazar değer, aksi olur. Hiç sevmem. Nazara inanan bir insanım. Bana değmiyor. Benim gözüm mavi. Onun gözü ama benim değil işte. Öyle bir sorun var. Benim en çok hangi yönümü seviyorsun bir kere? Nasıl? Aşkım senin belli yönlerini sevsem yüzüğümüz olmazdı. Her yönünü seviyorum ki yüzüğümüz var tam yani. Bak çok şımardım. Doğru değil mi? İrem çok dürüst, çok güçlü. Pıtır pıtır gidiyor. Dobra kadın. Ve hoşuna gitmiyordu. Ben işini falan soruyordum, başarısını soruyordum. Diyor ki beni başaracağım. Benim için çok önemli. Birlikte olduğum kadının başarılı olması, güçlü Adam olması. CV'mi aldı ya. Böyle bir şey olabilir mi? CV'sine bakıyorum, yaptığı şeye bakıyorum, karışıyorum, şunu şöyle falan filan. Benim hoşuma gidiyor İrem'in böyle güçlü, başarılı, kendi ayakları üstünde duran, akıllı bir kadın olması. Bir de burnunu çok seviyorum. Çok küçük. Arkadaşlar burnumu çok sorun oluyor. Ameliyat değil. Orijinal. Orijinal. Sen sana çektim hadi. Bu kadar kalabalık bir aileye gelin olarak gelmekten ötürü İrem Hanım'ın gözü korkuyor mu? Hayır işte istediğim için korkmuyorum. Yalan. Değil ya vallahi değil. Bizim aile küçük bir aile. Yani bizim eve geldiler nişanda. Onun çekirdek ailesi benim sülalemle denk. Anlatabiliyor muyum? O kadar azız. Korkmuyor musun? Yo. İrem şimdi bizim masaya oturuyor. Biz şimdi akşam yemeği yiyoruz. Ne yaşadığını anlatır mısın? Arkadaşlar yetişemiyorum. Biri buradan bir şey söylüyor, biri oradan söylüyor. İşime gelmeyen bir şey olunca efendim siz ne demiştiniz falan oluyor. Şimdi bizim masa 10 kişi olduğu için 3 değişik muhabbet dönüyor minimum bu da. Şimdi annem bir şey söylüyor, babam bir şey söylüyor İrem'e, kardeşim bir şey söylüyor. Şimdi hepsine de cevap ver ayıp olmasın bana ama İrem'i böyle bizim masada izlemeniz lazım böyle. Evet sürekli öyleyim. Korkmuyorsun yani. Yok korkmuyorum. İyi. Aa, Siri'ye Ben bak. de. Çok güzel oldu. Bunu Siri'nin de sevinmesi peki. Yoshi. Yoshi yazmış. Ay ben bu çocuğu biliyorum haberlere çıktı. Twitter fenomeni ya. Öyle Kendisi mi? bizde Japon Çok komik. yemeği yapacak. Gelecek zaten düğüne Yoshi. Öyle mi? Buradan davet ettim. Yoshi hoş geldin. Nişanlanmak isteyenlere tavsiyeniz var mı? Sanırım Yoshi'nin nişanlanmak konusunda bir fikri yok gibi. Hiç hem de. Onu da Japon olmasına veriyorum. Değil mi? Doğru bir söylüyorum. Japondu. Japon, Kore fark etmiyor. Saçma. Uzak doğu. Uzak doğulu. O olmasına veriyorum. Sanırım oralarda öyle şeyler yok. Bir tavsiyem ne olabilir? Evde yapmayın. Nişanı evde yapmayın. Tek tavsiyem bu. Niye? Çok zor ya. Biz var ya bir hafta öncesinde başladık. Sana ne erkek tarafı oldun, kız tarafı o erkek Dur olarak. şimdi bir saniye ben kızlara hitap ediyorum. Tamam. Bence çok güzel oldu. Ha evet. Çok uğraştık çünkü. İnanılmaz uğraştık. İrem bütün Kolu, İzmit'i komşu, seferber etti. hepsi. Kapıların ciflenmesinden, tavanların silinmesinden göre biz tavanı ne zaman görecektik, ne yapacaktık tavanla onu Zaten anlamadım. insandan gözükmedi tamam. Şey gibi hissettik kendimizi, Uğur Dündar gibi. Yani hijyen ekibi geliyor orada, teftiş yapacağız biz neresi temiz falan ama adettir. Ben yapma diyorum, yorulmayın diyorum, illaki yapacağız. Ben duvarları sildim, pencereleri cifledim. Ondan sonra ne bileyim yerleri, kapıları, her yer tertemiz. Yoshi benim tavsiyem sana hani Erkek tarafı olmak çok güzel ama. Erkek tarafı olun. Nişanda erkek tarafı olacaksın. Yoshi eğer Gidiyorsun, yiyorsun, içiyorsun, kızı alıyorsun, çıkıyorsun. Bu kadar. Çok temiz. sonra Sonrası ev. ulan para kalmadı be. Neyse Yoshi'cim eğer sen ve eşin, sevgilin çalışmıyorsa acele etmeyin. Yani 2 tane maaş olmadan maalesef mümkün değil hayat kurabilmek. Nişanlanmak isteyenlere tavsiyem ilk başta biraz para biriktirmeleri, belli bir şey yaşamaları ki sonrasında çok üzülürsünüz. Çünkü yetişmiyor. Hani bu iş tamamen bir ekonomi işi. Acayip bir ekonomi işi. Ben var sanıyordum. Yokmuş. Hani böyle çok güzel oluyor ya. İşte maaşlarımızı birleştirirsek daha güçlü olabiliriz. Hani olmuyor yani. Çünkü masraflar çok artıyor. Sonrası çok güzel olacak ama şu düğünü atlatana kadar, evi döşeyene kadar gerçekten zor. Acele etmeyin. Bir de nişanlanmak isteyenlere tavsiyem mutlaka öncesinde bol bol kavga etmiş olun. Yani birbirinizi affedebiliyor musunuz? Birbirinizden ayrı yapabiliyor musunuz? Birbirinize merhamet gösterebiliyor musunuz? Sabır gösterebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Çünkü sevgi, aşk yetmez. O bir şeydir yani hormonal falan ama birbirinize merhamet edebiliyorsanız, birbirinizi tolere edebiliyorsanız, birbiriniz için fedakarlık yapabiliyorsanız bu sizin yüzüğü takmaya aday olduğunuzu gösteriyor. Çünkü evlilik aileler karışıyor, başka sıkıntılar geliyor, daha büyük sıkıntılar, çocuklar olacak falan çok şey bekliyor. Ayarınızın denenmiş olması gerekiyor nişanlanmadan önce. Dedim. Güzel konuştun. Aşkım ben çok güzel konuşuyorum videolarda. Birbirinize verdiğiniz ilk hediye nedir? Ben söyleyeyim mi? İçlik. Bana içlik almış.
İlk hediyesi içlik bu çocuğun. Neymiş? Decathlon'a gitmiş, kayak yapacaklarmış. Kendisi de almış, çok düşünceli bana da almış. İlk hediyesi içlikti. Ben evinin erkeğiyim ya. Tamam. Çikolata ne? Saçmalık. Öyle sabuk subuk şeyler yapıyorlar. Tabii Mikele mesela bana ilk çiçeğini nerede aldı? İsteme töreninde gül. Hayır. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Yalan. Bana düzgün Yalan. çiçek almıyor. Nasıl düzgün çiçek dediğim? Saksı çiçeği alır hep. İki Ya- tane çiçek aldı. Biri orkideydi, biri de o barış çiçeği beyaz. Neyse o iki çiçeği aldı. Saksıydı onlar. Onlar da hala evde duruyor, yaşıyor. Onlarla alakalı hiçbir sorun yok. Bir de istemede gül aldı işte o kadar. Yaşayan, saksıda ölmeyen bir çiçek almış. Benim mantığım bunu gerektiriyor. Ya şimdi ben sana kesilmiş çiçek alsam, çiçek dalın da güzel, toprağın da güzel. Nişanda aldım işte. Doğru. gül. Sen şimdi bana söyle bakayım. Senin bana aldığın ilk hediye cüzdan, İlk yediği o değil ki. saat. Saat almadı, babası aldı. Kemer. Hatırlamıyorum ki. Çiçek aldın bana çiçek, bonsai, Çiçek de almadım. kaktüs, Hayır. sukulent. Hayır. Kim bu? İstanbul mu Ada mı? Ada. Ada. Yani Burgazada'da, biz Burgazada'da tanıştık zaten. Evet. Oradan tanışıyoruz. Oradan yeri başlıyor. Nasıl bir düğün? Nasıl bir düğün? Kır düğünü. Öncesinde bir kilise düğünü olacak. Sonrasında da kır düğünü olacak. Güzel olacak. Belki yayın yaparız. Kızlar TV çekeceğim. Belki dur ben çekeceğim. Hep sen çekiyorsun. Ben merak ediyorum. Az kaldı. Bir saniye bakıyorum şimdi. İlk kavganızı neden yaptınız? Anlatıyorum bunu. Anlat ne? Ya kızlardan biri bir şey dedi. İrem telefonu kapattı. Benim için tek önemli kavgamız oydu. Ve açmıyor. Arıyorum açmıyor. İrem diyorum bu meseleyi kapatacağız, yatacağız. Ben uyumam. Ben kavgalı bir şekilde kimseyle uyumam. Benim için o meseleyi çözmek ister. 12 olsun, 1 olsun, 2 olsun. İrem de gergin anlarda konuşmayı sevmez. Der ki üstüne yatayım, bir bekleyeyim, ertesi gün konuşalım falan. Susmak isterim ben. Çok sinirlenirsem ağzından kötü bir şey çıkıp karşımdaki insanı kırmaya korkarım. Ben de diyorum ki yani ben iletişim kurmam lazım. İletişimsizlik beni öldürür. Evet o da bağır çağır bu işi çözeceğiz. Bağır çağır, küfür et, ne istiyorsan yap, çözelim. Neyse İrem açma telefonlarımı. Saat 2-3'tü gece. Mesajlaşıyoruz. Bir kere konuşmuyorum diye açmadı. Kesinlikle açmadı. Ertesi gün 9 oldu, 10 oldu. Ben hep günaydın yazarım. Bekliyor. 11 oldu, 12. Ben aramıyorum. Vallahi aramayacaktım yazmasa. Gerçekten orada iş bitmişti yani. Sen orada dönmesen. Ama ben ne yazdım sana? Müsaitsen konuşalım dedi bana. Mesajda cevap vermiyorum. Ne münasebet. Ben seninle gece konuşmak istemişim. Sen bana sabahleyin müsaitsen konuşalım. O oldu canım. Neyse 2-3'te aradı. Şimdi arayınca görüntülü de konuşuyorsun. En azından bir ses var. Bir mesajla olmaz o iş. Neyse konuştuk falan, kavga ettik falan ama sonra güldük yani birbirimize. O gülümsemek zaten esas. İş çözüldü. Aslında çok da büyütecek bir şey değildi. Biraz gergin bir dönemindeydi ama. Ha bir de sen böyle söyleyince aklıma geldi. Mikele bir videosunda abi Malita işleri nasıl gidiyor diye bir soru var. Mikele böyle bir... Dedim hayırdır? İlişkimizi söylemiyoruz okey ama yani yokmuş gibi de böyle yapamazsın. Ne trip yedim. Dedi Ben ki dedim ayrılıyorum. kargonu göndereceğim Kargoyla ayakkabılarımla. göndereceğim eşyalarını dedim. İrem diyorum ne yapıyorsun bir video için, saçmalama, öyle demek istemedim falan. Beni acayip böyle Cevapsız kalsın. Bir şey yapmasın ama bu da olmaz yani. o gün bugün Ben diyor muyum sevgilim var başkası? diye bağırıyorum. Aynen. Korku. İtalya'da düğün yapacak mısınız? İtalya'da kimimiz var düğün yapalım? Ya İtalya'da düğün yapmayacağız. Benim yok kimse var. İtalya'da da ancak tatile gideriz. Yani Olur. Yurt dışında düğün Ben yapmak gitmedim. böyle çok bir fikir gibi geliyor. Hype Havalı. bir fikir gibi geliyor ama gidenler de çok yorulduklarını ifade ediyorlar. Eğer arkadaş grubunuz, aile grubunuz varsa öyle bir lükslüğe atılabilirsiniz ama bence yeri değil. İtalya'da tatile gidin, bekarlığa veda yapın, başka şeyler yapın Avrupa'da, başka ülkelerde ama bence düğünün yeri memleket. O yüzden mesela biz kınayı İzmit'te yapacağız, düğünde İstanbul'da yapacağız çünkü önemli olan orada aileler. Düğün ne zaman? Eylül ayında kısmetse zaten haber veririz. Son soruyu söylüyorum. Ortak özellikleriniz neler? sevmedim. Evet gerçekten birbirimizi çok seviyoruz hakikaten. Bir de hani ikimiz de farklılıkları açığız yani. Her ikimiz de. Farklı şeyler yapmayı seviyoruz. Ne bileyim gidelim bir şey deneyelim. Mesela bazı insanlar vardır. Örneğin benim annem dışarıda belli kalıpları dışına gidip hiçbir yerde yemek yemez. Asla. Bu da zaten bence arkadaşlığı da etkileyen bir şey ya. Çünkü ayak uydurmuyor. Ama belki çok fazla denedi. Şimdi ben Ay yok kokar. Ben anneme Annem laf bilir. ettirtmem, bir saniye. Sahip çık.
As bayrakları işte böyle yürüyeceksin ilk başta. Neyse işte onu örnek verebilirim. Ortak yönümüz dediğimde ikimiz de ayak uyduruyoruz ortama hemen. Bu güzel bir şey. Güzel bir soru. Heyecanlandın mı? Güzel. Kolay değil mi soru cevap çekmek? Kolay ya. Çok kolay ama Sonuçta çok izleniyor. Bayılıyorum böyle konseptlere. İnsanlar merak ediyor herhalde. Neyi merak ediyorlar? Ne bileyim. Nasıl tanıştınız, ne yaptınız falan filan. Ha. Verdik ama hepsini. Ama şey çok enteresan zaten hani bu İrem, bu Mikele. Hani kaç milyon, 83 milyon insan var canım Türkiye'mde. Nereden buldun bu çocuğu demeyen olmadı mı? Oldu. Sana olur. Sana olmaz ama Bana yani. olmaz çünkü Bana 1 milyonu olmaz. İrem zaten. Yani isimleri koyarken İrem çok fazla. İrem Doğan yazıyorsun Instagram'da. Çok. Şimdi ben İrem Doğan'ı Instagram'dan takip etmek istiyorum. Yani 20. kişi falan dedim. Tabii o zaman benim Instagram'ım da doğru düzgün yok. Tabii beni ilk ekleyeceği zaman kaç tane fotoğraf vardı biliyor musunuz? 2 mi 3 mü ne? Bana dedi ki fake hesap mısın sen? Evet dedim. Dedim ki hayır yeni açtım. Şaka mı? Hani inanamadı o da sosyal medya kullanmadığını. Şimdi fenomen oldu. 3000 Yok. takipçisi var. Oo, bozdur Bravo. bozdur harca. Takip edin. Öyle işte. Arkadaşlar Sorularınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka sorular olursa ha bu çocuğa DM'den yazın. ha bu çocuğa. Ha bu çocuğa. Ha bu çocuğa yaz. Bana İrem yazar. çok güzel taklit yapıyor bu arada. Ama yeteneklerini şu anda harcamak istemiyorum. Yeteneklerimi sergilemeyeyim. Abone olup like atıp yorumlarda, sorularda görüşürüz zaten. Kendinize iyi bakın. Bizi Ciao. desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ciao.